Netflix, Matt Damon ve Ben Affleck'in yeni aksiyon gerilim filmi The Rip'le 2026'ya iyi bir başlangıç yapıyor. Damon ve Affleck, izleyicinin kime güvenebileceğini ve kimin onları yanlış yola sürüklediğini anlamaya çalıştığı inanılmaz derecede gergin bir ortam yaratıyor. The Rip, aksiyon sahneleri vasatın biraz üzerinde olsa bile, oyunculuk performansları ve gerilimle filmi yukarı taşıyan yüksek riskli bir aksiyon gerilim filmi. The Rip filminde Damon ve Affleck, yolsuzluk, kirli polisler ve 20 milyon doların ortasında kalan polis memurlarını canlandırıyor. Onlara Altın Küre ödüllü Teyana Taylor ve Steven Yeun'la Emmy ödüllü Kyle Chandler'ın da yer aldığı inanılmaz bir yardımcı oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Film, gerilimi destekleyecek aksiyondan yoksun olsa da, The Rip, izleyicileri sonuna kadar tahmin yürütmeye zorlayan, heyecan verici bir hikaye sunuyor. Damon ve Affleck, rakipsiz bir ikili olmaya devam ediyor. Bazı film ikilileri her zaman unutulmaz ve izleyiciler tarafından sevilen isimlerdir. Damon ve Affleck bu kategorinin adeta sembolüdür. Good Will Hunting'den beri gerçek hayattaki dostluklarıyla desteklenen kolay ve doğal kimyaları sayesinde onları birlikte ekranda görmek heyecan verici olmuştur. The Rip, iki oyuncuya bolca malzeme sunuyor ve onları tekrar bir arada görmek çok keyifli. Filmin geriliminin büyük bir kısmını Damon yaratıyor ve izleyicilerin ona güvenilip güvenilemeyeceği veya gerçekten kötü biri olup olmadığı konusunda tahmin yürütmelerine neden oluyor. Damon'ı bu kadar alışılmadık bir rolde görmek harika. Agresif, kibirli ama yine de karakter olarak sevilebilir. Özenle kurgulanmış geçmişi, Affleck ve diğer birçok karaktere zıt bir figür olsa bile ona karşı empati yaratıyor. Affleck'in rolü, oyuncu için çok daha karakteristik bir tarz gibi görünüyor, ancak yine de The Rip'in sınırları içinde işe yarıyor. O, asi bir polis, aykırı bir tip ve filmde açıkça kötü adam olarak görülmesi amaçlanıyor. Damon'la mükemmel bir uyum içinde oynuyor. Her karakter diğerini sınırın eşiğine itiyor. Affleck duygularını iyi yansıtıyor ve izleyiciyi filmin gizemine daha da derinlemesine çekiyor. Ne yazık ki gerçek bir hikayeye dayanma fikri, filmin gerçek temeli olmaktan çok bir pazarlama hilesi gibi duruyor. Affleck ve Damon, tıpkı 80'lerin polis dramalarındaki karakterler gibi, gerçek hayattan daha büyük karakterler gibi görünüyorlar. Gerçek hayattan uyarlanmış olması, filme etkileyici bir duygusal merkez kazandırmayı başaramıyor. Damon ve Affleck, ne yaparlarsa yapsınlar, son derece karizmatik bir ikili oluşturuyorlar. 20 milyon doların kaderine karar vermek zorunda kalan polisler olarak izlemek tüyler ürpertici. Birbirleriyle sürekli kavga ediyorlar. Birbirlerinin yanındalar ve durum gerektirirse birbirlerine karşı dönmeye hazırlar. Beklendiği gibi bu ikili filmin itici gücü ve hikayesini şekillendirmeye de yardımcı oluyor. Filmin yardımcı oyuncu kadrosu da büyük bir artı. Chandler, DEA ajanı rolünde anında sevilebilir bir karakter yaratıyor. Taylor ve Yeun, çok daha küçük ama yine de hayati önem taşıyan rollerinde harika performans sergiliyorlar. Hatta Sasha Calle ve Catalina Sandino Moreno bile ekran sürelerinden en iyi şekilde yararlanıyorlar. Bu karakterler hikayeyi ilerletiyor ve Affleck ile Damon'ın yeteneklerini güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Özellikle Chandler harika. Son yıllarda gözlerden biraz uzaklaşmış olsa da The Rip güçlü bir geri dönüşe zemin hazırlıyor. Etkileyici, korkutucu ve karizmatik. Damon veya Affleck'e karşı parıldamasını sağlayan tüm bu özelliklere sahip. Chandler'ın yeniden parlaması için bir şans yakalaması harika ve performansı hayranların Chandler'ın daha fazlasını görmek için can atmasına neden olacak. Rip, gizem, gerilim ve heyecan yaratıyor. Damon ve Affleck'in ötesinde The Rip gerilim yaratma ve izleyiciyi sürekli tahmin yürütmeye zorlama konusunda mükemmel. Bazı yönlerden film, katil kim tarzı açıklamasına kadar klasik bir gizem filmine çok benziyor. Film bu kadar şiddet içermese ve bu kadar yoğun temalar işlemese, son açıklamayı yapmak için Knives Out'tan Benoit Blanc'ın ortaya çıkması neredeyse uygun olurdu. Filmin açılış anından itibaren The Rip, cinayet ve yolsuzlukla dolu katmanlı bir gizem geliştirmeye başlıyor. Karakterler arasında gerilim yaratarak soygunların ve bir meslektaşlarının ölümünün arkasında herhangi birinin olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Film her yeni bilgi ortaya çıkardığında izleyiciye sürekli değişen şüphelilerle birlikte bir sürpriz sunuluyor. Sonundaki gerçek sır perdesi harika bir şekilde işlenmiş. İzleyici için aha anlarıyla dolu ve son derece tatmin edici. Filmin hak ettiği, iyi kurgulanmış bir son gibi hissettiriyor ve izleyici için de harika bir deneyim.
Kim yaptı tarzındaki sır perdesi, gerilim türünde şaşırtıcı derecede iyi işliyor ve neredeyse her gizemin güzelce çözülmesini sağlıyor. Rip'in görsel kimliği ve ilgi çekici bir aksiyonu yok. Ne yazık ki The Rip en büyük dezavantajı sinematografisi ve filmin aksiyon sahneleridir. Çok fazla aksiyon olmamasına rağmen ekranda yer alan silahlı çatışmalar ve kovalamacalar inanılmaz derecede sönük. Bunlar filmde sadece zorunluluktan eklenmiş gibi duruyor, üzerinde çok fazla düşünülmüş değil. Filmin aksiyon sahnelerini izlemek neredeyse sıkıcı hale geliyor, hiçbir heyecan içermiyor. Filmin aksiyonunu gerçekten öldüren şey, serbest kamera veya titrek kameraya aşırı derecede bağımlı olmasıdır. Sahnenin yoğunluğunu artırıp biraz daha sürükleyici hale getirse de sonuçta sahneyi kafa karıştırıcı bir karmaşaya dönüştürüyor. Hiçbir şeyi ayırt etmek imkansız hale geliyor ve sadece insanların koşuşturması ve silah sesleri duyuluyor. Genel görseller ve filmin çekim tarzı açısından oldukça sıradan. Rekor kırmayacak veya ödül kazanmayacak ancak en kötü görünümlü film de değil. Sadece akılda kalıcı değil. The Rip, kültürel bir mihenk taşı olmayacak veya herhangi birinin kariyerindeki en iyi film olarak öne çıkmayacak. Ancak kesinlikle bir başarısızlık da değil. Güçlü oyunculuklar ve harika bir tempo ve gerilim duygusu filmi izleyiciye gerçekten satmaya yardımcı oluyor. Kim yaptı unsuru filmin süresi boyunca ilgi çekici ve sürükleyici kalıyor. Sonuç olarak film eğlenceli veya benzersiz bir görsel duygu yakalayamıyor ve hikaye ve oyunculuklar eğlendirmek için çok çalışsa bile bir şekilde o sinematik hissiyattan yoksun kalıyor. The Rip, 16 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.